Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bugün sizlerle beraber kolay bir örgü modeli çalışacağız kısmet olursa. Nako pırlantanın çok tatlı bir turuncu rengiyle eşlik edeceğim sizlere. Modelimizi çalışırken ilmek sayılarımız 2 ve 2'nin katları artı 2 ilmek şeklinde çalışacağız. İstediğiniz lastik uygulaması üzerinden bu projeyi çalışmaya başlayabilirsiniz. Ben ilmeklerimi attım. Böyle haraşo bir başlangıç olsun istedim. Görmüş olduğunuz gibi birkaç sıra haraşo örgümü tamamladım ve ön yüze geçtim. Sizler de dilediğiniz lastik uygulamasını kullanabilir ya da bu şekilde bir haraşo ilmeklerle başlayabilirsiniz. Modelimizin çalışmasını yaparken 2 ve 2'nin katları olduğunu belirtmiştim. Hemen dilerseniz modelimizin detaylı anlatımına geçelim. Bu arada örgülerime benimle beraber eşlik etmek isteyen arkadaşlarıma kanalıma davet ediyorum. Buyurun gelin, abone olun. O güzel yorumlarınızla bizleri destekleyin ve sizler için hazırladığımız güzel projelerle birlikte güzel örgüler örüp sevdiklerinize hediye edebilir. Aynı zamanda satışını da yapabilirsiniz. Şimdi başlangıçtaki İlk ilmeğimiz ve sondaki son ilmeğimiz örgümüzün modeline dahil değil. O yüzden ilk ilmeği örmeden aldım. Devamında 2 ve 2'nin katları diye belirtmiştim. Hep bu iki ilmeklerin içinde olacağız. Şimdi düz örgü örüyoruz. Birinci düz ilmeğimizi ördük. Devamında ikinci ilmeğimizi normalde şu şekilde örmemiz gerekirken bakın hemen alt sırada şöyle açtığım zaman alt sırada şuradaki alandaki deliğin içerisinden bir tane ilmek çıkartıyoruz. Şu şekilde. Ve ilmeği sağ şişimize aktarıyoruz. Burada bir tane ilmek çıkarttığımız için bu ilmeği de örmeden sağ şişimize aktarıyoruz. Böylece ne yapıyoruz? 2 ilmek 3 ilmek olmuş oluyor. Tekrar 2 ilmekle işimiz önce birinci ilmeği ördüm. Devamında ikinci ilmeğin bir alt sırasına geldim ve bir tane düz ilmek çıkarttım. Sağ şişime aktardım. Buradaki ilmeği de düz ilmek olarak tekrardan sağ şişime aktarmış oldum. Bir düz örüyorum. Hemen ikinci ilmeğin altından bir ilmek çıkartıyorum. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir ilmek ör. İkinci ilmeğin altından bir ilmek çıkart. Sağ şişe örmeden al. Bir düz ilmek. İkinci ilmeğin altından bir ilmek. Örmeden sağ şişe. Bir düz. Bir ilmek. Örmeden sağ şişe. Tekrardan ibaret olan bu model birbirinin üstüne geldikçe çok güzel, hoş bir model oluyor. Senelerin eskitemediği modellerden bir tanesi arkadaşlar. O yüzden hani dikkatli izlerseniz iki sırada bir değişen bir modelimiz olacak. Tekrar bir tane ördüm. İkinci ilmeğin altından bir ilmek çıkarttım. Sağ şişi örmeden aldım. Bir düz. Bir ilmek çıkartıyorum. Sağ şişimi örmeden. Bir düz. İkinci ilmeğin altından bir ilmek. Tekrardan örmeden al. Bir düz. İkinci ilmeğin altından bir ilmek. Boşluk alandan örmeden al. Sol taraftaki 3 tane ilmeğimiz kaldı. 2 tanesi modele dahil. Ördüm. İlmek aldım. Örmeden sağ şişime ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ön yüz sırasını tamamladım. Şimdi örgümün arka sırasındayım. Kenar ilmeklerimi düz çıkartmak istediğim için ters ilmek olarak alıyorum. Sıkıştırıyorum ve ipimin yönünü değiştiriyorum. Burada beni 3 tane ilmek karşılıyor. Bunlardan ilk ikisini düz ilmek olarak sağ şişime tek ilmek olarak çıkartıp alıyorum. Ne yapmıştık ön sırada? Bir tane arttırma yapmıştık. Bu sırada o arttırmayı eksiltmeye çeviriyoruz. Tekrar ilmeklerimiz aynı sayıya gelecek. 2 ilmeği birlikte örüp tek ilmek haline getirdik. Bir düz ilmek. 2 ilmeği beraber ördük. Bir tane düz ilmek.
2 ilmeği beraber ördük. Bir tane düz ilmek. Ne? Şu mu? 2 ilmeği beraberce ördük. Bir tane düz ilmek. 2 ilmek beraber bir düz ilmek. 2 ilmek birlikte bir tane düz ilmek. 2 ilmek beraber bir düz. 2 ilmek beraber bir düz. 2 ilmek beraber bir düz. Tekrar 2 ilmek beraber bir düz ilmeğim ve kenar ilmeğimi de ters örerek örgünün arka yüz ikinci sırasında bitirmiş oldum. Şimdi ön yüze geçtiğimizde yapacağımız işlem örneği kaydırmak. Burada ne yapmıştık biz? İlk ilmeği örmeden aldık. Daha sonra buradaki 2 ilmekle çalışmıştık. Şimdi kaydıracağımız için ilk ilmeği örmeden alacağız. İkinci ilmeği düz ilmek şeklinde öreceğiz ki örgümüz kaysın. Şimdi sol şişimde bulunan ilk 2 ilmekle işim. O yüzden birinci ilmeği düz ilmek olarak aldım. İkinci ilmeğin bakın alt kısmından bir tane düz ilmek çıkarttım ve sağ şişime aktardım örmeden. Tekrar bir tane düz ilmeğim, ikinci ilmeğin altından çıkarttığım bir ilmeğim ve örmeden alacağım ikinci ilmeği. Bir ör, ikinci ilmeğin altından bir ilmek, örmeden sağ şişe. Bir tane ör, ilmek çıkart, örmeden sağ şişe. Tekrar bir tane örelim, ilmek çıkartalım, örmeden sağ şişe. Bir düz, ilmek çıkart, örmeden sağ. Bir düz, ilmek çıkart, örmeden sağ. Şurada nako pırlantının biliyorsunuz 3 katı var. Çok güzel bir ip. Bir ör, alt sıradan çıkart, örmeden al. Bir düz, tekrar alt sıradan bir ilmek, örmeden al. Bakın burada 4 tane ilmeğim kaldı. Bu 4 ilmeğin ne yapacağım? İlkini öreceğim. Şöyle. İkinci ilmeğin altından ilmek çıkartacağım. Örmeden alacağım. Son sırada 2 tane ilmeğim kaldı. Tıpkı başlangıçta olduğu gibi. Başlangıçta da ne yapmıştık? Örmeden aldığımız ilmekle bir tane düz ilmek örmüştük. Burada da son 2 ilmeğimizi 2 tane düz ilmek örerek kapatacağız. Örgünün arkasına geçiyorum. Örgünün arkasında da yapacağım işlem ilk ilmeği örmeden almak. İkinci ilmeği hemen şöyle ikinci ilmeği ipin yönünü değiştirerek düz örmek. Devamında hemen kontrol edip ilk 2 ilmeği beraberce düz öreceğiz. Devamında bir tane tek düz ilmek. 2 ilmeği beraber alıp öreceğiz. Bir düz ilmek. 2 ilmeği beraber alıp ör. Bir tane düz ilmek. 2 ilmek beraber. Bir tane düz ilmek. Tekrar 2 tane bir tek ilmek. 2 ilmek beraber. Bir tane düz ilmek. 2 ilmeği beraberce örelim. Bir tane düz ilmek. Bu sırayı da bitirdikten sonra tekrar başlangıç olan ilmek yerimize geleceğiz. Orada da ne yapıyorduk? Hemen ilk ilmekten sonra ikinci ilmeği örüp üçüncü ilmeğin altından ilmek çıkartıp örmeden sağ tarafa alıyorduk. Tekrardan ibaret arkadaşlar, tamamen. Şöyle. Bakın. Modelimiz. Şöyle göstereyim.
Gerçekten çok hoş ve gösterişli bir model. Her ipe ve her bedene, yaşa uyan bir model. O yüzden gönül rahatlığıyla çalışabilirsiniz. Battaniyeden kazaklara, yeleklere, hırkalara birçok alanda bu çalışmayı uygulayabilirsiniz. Tekrardan bakın, ilk ilmeğimi örmeden aldıktan hemen sonra ilk sırada bulunan ilmeğimi düz örüyorum. İkinci ilmeğin altından bir tane ilmek çıkartıp bu ilmeği sağ şişime aktarıyorum. Bir sırada bunu yapacağız. Bir sırada ise ilk ilmekten hemen sonraki ilmeği de düz örüp ondan sonraki ikili grupta işleme başlayacağız. Önemli olan döngüyü kaybetmemek. Hadi bakalım birazcık örelim, tekrardan gelelim.